tuhaf bir şey ya. Hangisi? Yaklaşık bir ay önce şu kapının önünden size güle güle demiştik ve bir ay boyunca Tanzanya'dan merhaba dedik. Evet. Şimdi yeniden evimizdeyiz, köyümüzdeyiz. Anamızdan, babamızdan çok görüyoruz ya sizleri. Vallahi be, sıkılmıştır insanlar herhalde bizden ya bu kadar. Sıkıldınız mı bizden? 3 senedir sürekli paylaşımlarla böyle ne yapıyorsak, ne ediyorsak her şeyi sizinle paylaştık. Sıkıldıysanız bu videoda yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar, ona göre biz de bir hal tavır belirlerim kendimize. Sıkılmadıysanız da like'la belirtebilirsiniz. Oradan oraya mı bağladın? Bağladım. Bu videomuzda sizlere Tanzanya'da yaşadığımız son birkaç olayı özetleyip anlatmaya çalışacağız. Olaylardan bir tanesi anket sonucu saçlarımızın örülmesi durumuydu. Yani çok uygun fiyata bulduk. Normalde ördürmezdik. Evet. Anketin kaybedeni bendim. Benim ördürmemi istemiştiniz. Ben de ördürdüm. Çıktı arada. Arada ucuz bunca o da ördürdük ama çok dayanamadık. Sıcakta falan derken sıkışık bir durum oluyor ya saçlarda. Açtık geldik ülkemize. Önce hangisini anlatalım? Bir de tekne turumuz var. Tekne turu mu, saç örme mi? Biz eşyaları yerleştirelim. Siz önce tekne turunu izleyin. O zaman tekne turuna gidin. Mükemmel gelgitlerle nasıl bir tekne turu yaşanıyormuş bir görelim bakalım. Bu son cümleyi söylemesek çok iyi olur. Gelgitten dolayı bakar mısınız? Bak jet skiler falan, burada tekneler var. Hepsi karaya oturmuş. Bizim tekneler de burada, oraya kadar yürüyeceğiz şimdi. Bugün enteresan yerlere gideceğiz. Böyle denizin ortasında kum adası oluşmuş. Oraya varacağız. Yunuslar, değişik değişik balıklar diyorlar. Çok güzel deniz yemekleri yiyeceğimizi söylüyorlar. Buradan şimdi teknelere dağılacağız. Olabildiğince size günü yansıtmaya çalıştığımız bir video olacak. Umuyoruz ki kendinizi siz de burada gibi hissedersiniz. Biz de eğleniriz, siz de eğlenirsiniz. Evet, ağır tekneye doğru geçiyoruz şimdi. Şansıma deniz yine bozuyor. Bende nasıl bir şans var ya? Emin ellerde şu anda. Hiç öyle bir şüphemiz yok. Yaklaşık 2 tane can yeleği var saydım. Problem yok. Ama içeride 30 kişiyiz. Her zaman olduğu gibi yine her şey el yapımı gördüğünüz üzere. Gölgelik biraz daralmıştı. Hemen açtılar. Bu teknelerin yapılışını da gördük biz sahilde yürürken. Kaptan Söz dizisini izliyormuş. Türk olduğumuzu öğrenince biz de bilmiyoruz diziyi, söz yapıştı bize. Şimdi ablasını aradı, bilgiler alıyor, bize satacak büyük ihtimalle orada. All steering is here. Yeah. So how many parts you have watched? MTV. 10 parts. O bütün Afrika izliyor ya. Burası tam şey değil mi ya? Issız adaya düşsen yanına alacağın 3 şey. Teknelerin altında böyle brandalar var. Her tekne kendi brandasını getiriyor. Şu şekilde tenteler açıyor. Gölgelik oluşturuyor. Çünkü etrafta hiç ağaç yok. Hiçbir şey yok hatta. Bakın uçlarını böyle yapmışlar. Sivrileştirmişler. Böyle kuma batırıyorlar. Yanlarına getiriyorlar bu tahtaları. Karabatak. Nasıl öğrenebilirsin ya? Türkçe bildiği bir kelime var, karabatak. İstanbul. İstanbul'da biliyormuş. Şu anda üzerinde dolaştığımız bu küçük kum adası akşamları yok oluyormuş. Denizin geriye doğru çekilmesiyle sular altında kalıyormuş. Gündüzleri ise tekrardan su yüzüne çıkıp bu şekilde turistik faaliyetlerin gerçekleştiği bir mekan haline geliyormuş. Biraz önce tekneden karpuzu getirirken kafama düşürdüler ya. Evet, karpuzun diyet oldu ya burada. Ya kafama nasıl düşürebilir insan karpuzu ya? Buramdan mı öyle var gitti mı iz bir şey? omzuma. Valla olursa gün içi şurama düştü işte. Ya, karpuza kafa atanlar bölümünden merhabalar tekrardan efendim. 2 dilim karpuz alırım. Tabii cezasını çekecek.
Böyle kesme yöntemi her yerde Karabatak. bulamazsınız. Karabatak. Tamam, karabatak, karabatak. Vay karabataklar götürsün seni kaptan. Hiç vallahi ya. Bizi görür görmez karabatak diyor. You know, karabatak is a bird, seabird. You know it, yeah? Gülüyor bak. It's a seabird. Yeah, karabatak is a seabird. It flies and it also can swim. İlk öğünümüz tabii ki buranın muhteşem meyveleri. Kahvaltıyı bunlarla yapmak o kadar güzel ki. Hem enerji veriyor hem inanılmaz hafif. Tropikal patlama yaşıyoruz şu anda. Çok güzel, çok. Before 10 years maybe, we was in Antalya for 2 weeks. It was 53, and after 7 days we go back. No, it's not hot. It's very good. Good times is for to go in September and May. If you could do it, it's But much usually better. in school I can't, you know, July or April. Şu anda tropikal meyve büfesinden herkes yavaş yavaş çekildi ama biz başından ayrılamıyoruz. Meyve ama. Meyve. Neden ayrılamıyoruz başından? Açıkçası. Çünkü biz ekmek yemeden doymayız birader. Çok net. Kimse de ayrılmıyor başından, yalan. Al bir tane daha al. Seçenekler böyle, al bundan bir tane daha. Doymuyoruz ha, ben ekmek niyetine yiyorum şimdi ben. Ekmek tadı verir diye ama aynı yeri almıyor, aynı yeri tutmuyor. Dönelim de sana 2 lahmacun ısmarlayayım. Çok özledim lahmacun ya. Yağmur yağmaya başladı. Hiçbir şey beni durduramaz, meyvelerin hepsini yemek zorundayım. Ya yağmur yağmaya başladı. Bu nasıl bir şans? Bakın daha büfede bir sürü yemek var ya. Geldiğimizden beri bir damla yağmur yağmadı ve bugün tekne turuna çıktık. Yağmur başladı. Tadını çıkar yavrum, aç. Ya ben tadını çıkarım. Aç bitirdiler, aç. Evet, adadan ayrılma zamanı geldi. Son görüşlerini aldım adayla ilgili tekneye doğru yürürken. Muhteşem, çok güzel. Sadece bugün maalesef güneş yok. O yüzden renklerin tadını çıkaramadık yeterince. Olsun, yine de sıcak, tropikal bir havası vardı. Kaptan da geliyor. İkinci durağa doğru sürmeye başladık. Hoşça kal güzel ada. Seni çok sevdik. Hey, ayo, voy a ir. Ahora saca para samba, pues iba. Acá me vamos ya. Adaya yakın bir noktada durduk. Burada dalacağız. Aşağısı tabii ki havuz gibi diyorlar. Her yerde dendiği gibi. Göreceğiz bakalım havuz mu, kuları nedir, aslı durumu nedir? Burada tekneler görüyorsunuz. Hepsi burada duruyor zaten. Belki burada acaba Yunus mu görürüz? Yunuslar buradaymış tabii. Aşağıda kıraathane işletiyorlar. Konuş, bir şeyler söyle ya. Ya ben çok kötü anlatıyorum. Bu nasıl bir atlama şekli ya? Tekne alışverişi yapıldı. Biz buradan maskeleri verdik. Oradan bize şu arkadaş geldi. Ne varmış şurada? What we got? Teknemizden indik. Şimdi böyle 300 kilometre yürüyoruz. Yaklaşık İstanbul Adapazarı arası bir yolculuk yapacağız. Sayın yolcularımız lütfen kemerlerinizi bağlayıp soğuk hava dalgasından etkilenmemek için sıcak bir moda kendinizi hazırlayın. Ama çok uzak be. Bu tekne turları böyle yarısı yürüyerek gidiyor. Arkadaşlar şu anda çok güzel bir olay yaşanıyor. Hayatımızda ilk defa gelgitin olduğu anın içerisindeyiz. Bak deniz suyu yavaş yavaş sahile doğru dolmaya başladı. Bakar mısınız şuna? İnanamıyorum. Ya Cihan çok güzel. Nereye kadar gelecek sence, iddiaları alalım. Şuraya kadar. Bize kadar gider mi? Evet. Yok daha neler.
Gider canım. Şimdi olmasa da gece gider. Bakar mısınız ya? Cihan ne güzel bir şey şahitlik ediyoruz. Evet, karşınızda babo ağacı. Babo tree diyorlar buna. En az 1000 yıllık olduğu söyleniyor. Ağacın kökü devrilmiş, havada kalmış ama ağaç büyümeye devam etmiş enteresan bir şekilde. Biz şurasının kökü olduğunu düşünüyoruz. Sence de değil mi? Öyle öyle. Burası kökü. Şu yukarıda gördüğünüz yer var ya, şurası. Burası aslında dal. Neresi? Şurada görünüyor. Ha. Ve burası böyle devam ediyor büyümeye. Gel bir çıkalım üstüne. Gruptan ayrılığında Cihan kaparmış yavrum, dikkat et bak. Ağaca bakar mısınız ya? Nasıl bir şey ya? Baksana şuraya, köklerine bak. Hayvan her yerden hayat arıyor, bak buradan bulmuş toprağı. Vay arkadaş, kameraya sığmıyor. Babo ağacı. Ocağına baba ağacı dikiyor. Bir babo ağacı kadar bile olamadık şu hayatta be. Hadi çık. Evet, bu ağacın üstüne de yazılar yazmışlar. Hemen bakalım kim bunlar. Bakın bu dal. Bu ağacın dalı. Dalı. İnanılmaz bir şey. Bak bu da govu. Ya Cihan bu nasıl dal? Ya bu artık Bunlar ağaçtan vardı. geçmiş. Bu başka bir şey olmuş ya. Bu yani bir şey olmuş. İnşaat malzemesine dönüşmüş. Baksana şu. Gerçekten tahta gibi değil, biliyor musunuz? Değişik bir şey. Tahta elliyor gibi değilsin. Bak içi ne kadar canlı. Bak. Bak görüyor musun? Bak minicik yüzlüğünde hemen nasıl çıkıyor. Sulu bir de. Hayat fışkırıyor ağaçtan ya. Vay be. Acaba nasıl devrildi? Şu dallarına bakın. Böyle gidiyor bu. 300 kilometre. Ayağın kaymasın. Nereye gidiyor? Çıkıyorum ben tepelere. Ben mağaraya gireceğim. Ağacın içine bakın. Çok kertenkele var. Korkma, girersin sen ya. Sivaslısın sen, burada Sivaslıları temsil ediyorsun. Ona göre bir hareketler yap ya. Hiçbir şey yapamaz sana. Evet, şu anda ağacın içindeyiz. Suratına mı bak? Nerede, ben niye göremiyorum? Ha, o muydu çok büyük dediğin kertenkele? Değil mi? Kocaman. Büyük kertenkeleler duymasın, alınacaklar ha bu işe. Aha biri gitti. Düştü değil mi biri? Problem yok, çıkalım. İlk girişte dedik ki bu ağaç mı, yani bunun için mi bu kadar şey söylediler. Devrilmiş deyince böyle bir şeyle karşılaştık ilk. Bu da bizim cahilliğimiz. Biz tekneden indiğimizde deniz buralardaydı. Gördüğünüz gibi 1 saat içerisinde buraya kadar gelmiş. Mükemmel bir şey ya. Böyle bir şey şahitlik etmek o kadar güzel ki. Of, keşke bunların hepsi benim olsa. Salaş salaş giyinirdim. Ama çok pahalı burası. Yemeğimiz geldi. Önce şöyle pilav ve patates verdiler. Yes. What is it? Fish. O kadar. What fish? Red, white snapper. Hadi snapper. Ben bunu ilk defa yiyeceğim ya. Nasıl yiyeceğimi bilmiyorum. Sen biliyor musun? Ben de karidesi bu şekilde yemedim. Kabuğunu sorup yiyeceğiz. Sorup. Şöyle bir masada oturtuyorlar bizi. İçeceklerimizi verdiler. Başka yemek verecekler mi acaba? Bu kadar mı yemek? Bilmiyorum, hiç sormadım. Ama yerisine gelse yeriz. Şimdi bu hareket beni o kadar korkuttu ki şu anda. Yani nasıl geçecek bu yolculuk bilmiyorum Cihan. Çantaları ortaya koyup üstünü brandayla kapattırdılar. Dışarıda çok fena dalga var. İçeri su girecek diyorlar. Bakalım. Göreceğiz. Dalga alacağız gibi ya. Ama korkmak yok. Yine aynı şey. Yine aynı şey yaşanıyor. Ya ben neden bunu yaşıyorum sürekli? Neden her denize çıkmamda bunu nasıl yaşıyorum ben ya? Ayuna! Ya çok kötü şu an. Yok bir şey yok ya. Çok kötü ama. Bir şey yok. Islanıyorsun sadece, bir şey yok başka ya. Hakuna Matata! Bu kadar eğlenemezsiniz. Bu kadar eğlenemezsiniz ben ölürken. Bütün Afrika Ebru'nun üzerine oynuyor bugün. Ben giyineyim de. Ben can yeleğimi takayım da.
benim ne yaşadığımı bilmiyor. Boleh, boleh. Aman gaza geldi kaptan. Kaptan gaza geldi. Boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. Pole polenin anlamını bir daha söylesene. Yavaş yavaş diyor. Ini dong, gimana ya? Kaptan bitirdin bizi kaptan. Boleh kamu lari ke luar. Begini kamu lari kan? Yani boleh, boleh. Ne oldu oraya? Terlik sıkıştırdı ha. Sallanan direğin oraya terlik sıkıştırmış. Yine güzel bir çözüm. Yine mükemmel doğal bir çözüm. Ne diyorsun Ebru çözüme? Tek tek karaya var. Batmaktan kurtardı. Parmak arası terlik. You leave now. Thank you very much. Thank you. Be safe. Thank you. Hey. Şimdi yol üstünde bir kuaför gördük. Cihan'ın saçlarını ördüreceğiz. Girelim bir fiyat alalım bakalım ne diyecek. Anlaşabilirsek. Her şey anlaşırsak gerçekleşir. Hello. 15.000. Evet bir yer bulduk. Şu anda 15.000'e örüyor ama benim saçımı örmeyeceğini söyledi. Onunkini örecek. So mine no. Her. Mine? Yes, mine. Like yours? No. Yes. What? You speak English? No. Can you do mine for this price? Mine yes. Yes. Turistik merkezlerden uzaklaştığınız zaman böyle diyaloglarda biraz sıkıntıya giriyorsunuz. İngilizce bilmedikleri için zar zor anlaşıyoruz. Bakalım bizim saç sonucunda ne çıkıyor? İnşallah gelin topuzu yapmaz sonra. Şundan yapmamız yok mu sana? Yok. Yok aşkım. Biraz daha sade bir model seçebilirsek. Aa kafamı kopardın ya. Kız yavaş ol. Pole pole. Water yap. Ya ben döküyorum. Gel. Tamam ben döküyorum. Acıyor ya. Ya mahvettin kızın dükkanı. Bir şey olmaz. Ben kendim mahvoldum burada. Canım yanıyor. Bir de Esante. Evet kendimi bir Türk bir de Afrika'nın emin ellerine bıraktım şu anda. Kafamı koparıyorlar ya. Bakın burada böyle bir doğal rasta var görüyor musunuz? Bunda herhangi bir ilaç, şampuan hiçbir şey yok. Bakın bu doğal. Taranmamaktan. Tanrı vergisi bir şey. Taranmamaktan kaynaklı bir doğal rasta olmuş burada. Nasıl açacağız bilmiyorum. Kıza vereceğim o açsın. Sen açsam o acıtarak açıyor aşkım ya. Sen bunu hak ettin. Gir seni şarkıya hadi kız da girsin. Jumbo. Jumbo bana. Nobody got it. Açamadığı yerleri kesmesini söylüyorum. Uğraşması kız genç yaşında heba olacak buralarda. Her gün istisnasız nereye gittiysek elektrik kesildi. Ve şu anda tam döneceğimiz gün en uzun elektriğin kesildiği gün oldu. Ve benim saçımın yapılmasına denk geldi. Dışarıda hava 40 derece ve ben sıcağı hiç sevmem. Benim saçımı burada açıp elektrik yokken bu sıcakta böyle yaptırmak falan hepsi Ebru'dan çıkan fikirler. Tabii Instagram'da siz de ona biraz cesaret verdiniz ama gün gelir ben de intikamımı alırım. Alırım. Daha senden bak alınacak bir tane daha intikam var onu da söyleyeyim. Ne o? Bir tanesinde beni korkutmuştun. Sabah uyandım tuvalete giderken. Bu da 2 oldu. Biriktiriyorum. 3-4'te çok güzel böyle prodüksiyon şeklinde bir korku yaratacağım senin üzerinde. Bilgin olsun. Sizlerin de yardımıyla. Bak şimdi nasıl açılır izle Ebru. Kızcağız operasyona başladı. 05 kalem ucuyla giriyor diyor. Çok seviyorum. Şu İlhan İrem saçlarım kadar sevdiğim bir şey yok hayatta ya. İlhan İrem görse kıskanır bu saçları. Bak Jon Snow var, İlhan İrem var. Ben kendim olarak varım. Daha ne olsun ya? Ne daha? Kim? İşte şimdi Zennubey'e döndük.
topa girmesek iyiydi ya. Başlıyoruz örmeye. Wow, 3 telden başlıyor. Yok canım. Vallahi. Ya 3 tel burada var, milyon tel bölü 3. Her biri bir dakika sürse bizim uçak kaçar. Ben şimdi buna alışırsam Türkiye'de kime yaptıracağım? Kız seninki gibi saç görmemiş hiçbir yerde galiba. Bir değişik hareketler yapıyor. Söyle, saldırır benim saç öyle değişik hareketler görünce. Bu taraftan başka bir Cihan. Bu taraftan başka bir Cihan. Benim azılı düş Tın oldu. tın. Wow. Güzel mi? Cihan çok değişik oldun ha. Şimdi hastası olmayayım Türkiye'de, ondan sonra berber kuaförde dolaşmayayım. Ben yaparım sana, bunu öğrendim. Ciddisin. Evet, Vikinglere benzedim. Şu hayatta en sevmediğim şey kuaförde berberde harcanan zamanıydı. Amerikan tıraşı, Rus tıraşı, yok çorba kasesi koyacağım tıraşı, dik dikeceğim, yan dikeceğim, Ronaldo tıraşı, ortadan ikiye ayıracağım, yandan sola yaratacağım. Çok satsana, içi güzel olur. Dışı güzel olsa da olur. Birazdan röfleye gireceğim, beklersin. Evet, yeni bir ben. Nasılım? Çok güzel oldum Güzel be. oldu. Sol taraftan çok yakışıklı oldum. Sağ taraftan kararsız. Ortadan zaten dümbelek. Güzel oldu, güzel. Bu arkayı nasıl yapacağız şimdi şöyle? Bir toka ver hediye ver. Bakayım bir arkadan. Vay be. Saç örümümüz bitti. Şu anda son dokunuşları da Ebru Hanım yapıyorlar kendileri. Güzel oldu. Rahat hissediyorum şu anda kendimi. Bir Drogba, bir David Beckham gibi olmasa da yine de Daha güzel oldu. daha güzel oldu. Evet, fil dişi sahilisi oldum yani. Nasıl? 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Delikanlı gibi. Eski halim mi bu halim mi? Beğenirseniz bu şekilde devam edeceğim. Çünkü gerçekten çok rahat oldu. Rahat hissediyorum. Ağzıma yüzüme buralara değmiyor. Şu sakalları da kesersem 10 numara olur işte. 15 lira anlaştık. Yani çarpı 6 dediğin zaman 90 lira. Şöyle. Asante. Sağdan. Sen şu kıza da yap kendinden bir şeyler. Romeo. 2 tane yap. Evet, şu anda iletişimde son nokta nasıl gerçekleşiyormuş onu Tamam. göreceğiz. Örgü. İstiyorum. Allah Allah. Evet, hemen cevabı alıyoruz. Benim saçtaş arkadaşımdan aynı saçlara sahip. Testere. Tamam dedi. Eyvallah, Tamam. gidiyordu saçlar. Son anda kurtuldun ha. Gerçi. Benim saçı gerçekten. Oha, benim bu saçı yapıp senin saçı nasıl yapamıyorlar ya? Benim saçım düz. Kız ilk defa hayatında düz saç gördü. Kayıyor elimden. Tutmuyor ki. İyi madem. O zaman gidiyoruz. Gidiyoruz. Esente sana. Bay bay. Be safe. Vay gidi gecelerin yargıcı Ebru. Beni öğrenmedin ya. Olmadı. Suyumuz kalmış. Şimdi nereye? Şimdi nereye bilmiyorum. Meyve sebze alışverişine. Tamam hadi. Kuaförün karşısında bir yemekçi gördük. Sorduk. Tanesi 1000 pound. 1000 pound. Tanesi 1000 pound. Tavuk çiftliği kuracağız burada. Tanesi 1000 şilinmiş, yani 6 lira. Cipsisi 1500 şilinmiş. O da 10 liraya geliyor. Kaç tane alalım? 1. 4 tane alalım. 2 yeriz. Ben bir tane yiyeceğim. Burada beyaz gördüklerinde Muzungu diye bağırıyorlar bu arada. Biz artık adımızı biliyoruz. Muzungu Cihan, Muzungu Ebru. Esente sana. Welcome. Yol kenarlarında böyle ellerinizi yıkamanız için bidonlar var. Üstüne de sabun koyuyorlar. Hoppa! Bak koştu, arkadaşlarına haber verdi. Buradan Muzungular geçiyor diye. Şimdi bakıp kaçıyor. Gel gel. Yeni bir kuaför, yeni bir heyecan. Like this. Evet, Ebru'nun istediği modeli görüyoruz. Tam olarak nasıl istiyorsun aşkım? Şöyle işte. Like this. Can you do it? Ya demin öyle bir saç ördü ki bu abla, anlatamam size ya. Gerçekten. 2 santim saç vardı kızda ve onu ördü 2 santime. Öyle de bir güzel ördü ki. Bir Drogba, bir Beckham. Ben de başkasını tanımıyorum bak bu saçlar ördü deyince. Fark ettim. Dio. Leo. Dio. Neo. Dio. Dio. Evet demekte bu kadar zorlanmamız. Dio.
Arkadaşlar gün sonunda kel kalabilirim. Allah! Diyor. Evet, doğum sancıları çeken Ebru yeni bir insan yaratmak için burada. Birazcık kel kalsam geri çıkar mı saçlarım ya? Hiçbir şey olmaz. Çünkü kalıyorum yani çatır çutur yoluyor beni. Vay be. Renkli bir kız oldum. Evet, beyin ameliyatı tamamlandı. Cerrahımız Hanife ablacığım. Bence bayağı güzel oldu. Biraz daha kısa olsa daha güzel olacaktı ama. Yani biraz uzunluğu fazla. Yo, güzel. Güzel. Hello Türkiye. Hadi 1, 2, 3. Hello Türkiye. Again. 1, 2, 3. Hello Türkiye. Söyle bakayım. Şimdi motora bineceğiz 3 kişi. Nasıl sığacağız bilmiyoruz. Öne sen oturuyorsun, arka bana kaldı. Tut bakayım. Madam, sit center for. Yok ya madam arkada. Asante sana. Have a good day. Thank you. Emniyet kemerim takılı. ...30 kilometreyi geride bırakıp şehir merkezine geldik. Hava 20 kararmadan... biliyorduk bu arada. Evet. Biz 20 biliyorduk, 30 çıktı, uzun çıktı. Hava kararmadan şimdi hediyelik eşyalarımızı, meyvelerimizi falan halletmeye çalışacağız. Çünkü burada her şey bir anda yok olabiliyor. Bir anda kaldırıyorlar. Ezan okunuyor ve her şey bir bakıyorsunuz kaybolmuş. Evet, hayalet şehre dönüşüyor. Pizza Hut gördüm, uzun zamandır düzgün bir şey yememiştik. Acaba burada da sınırsız var mı? Hiç sanmıyorum. Biz sorak. Ve çok pahalı olduğuna eminim. Biraz daha dayan be. Dayanacağım. Alışverişlerimizi yaptık. Meyvelerimizi, sebzelerimizi, tohumlarımızı aldık ve havalimanına geldik. Şu ana kadar çantalarla ilgili bir sorun çıkmadı. Tohumları dert etmedi kimse. Herhalde İstanbul'da indiğimizde de bir sorun olmayacaktır. Zaten olsa en fazla tohumları bizden alırlar. Başka da bir şey olmaz. Çantaları da uçurmayalım tabii, boşta bulduk. Öyle sayılı gün çabuk geçti adoslar. Bitti tatilimiz. Evet ya. Şimdi geri dönüyoruz. Hayatın yeni sillelerini yemeye doğru Türkiye'ye ilerliyoruz bakalım. Neyse ki geldiğimizde havalar yavaş yavaş ısınmaya başlayacak. Evet. Biz yine denizlere açılacağız. Böyle onu düşünerek ayaklarım geri gitmeden böyle 2 adım geri, 1 adım ileri, 2 adım geri, 1 adım ileri şeklinde gidebiliyorum. Öyle devam edersen yine Zanzibar'a gidersin bir hafta yine burada. Tatil bitti anlayacağınız. Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye'de işlerimize, güçlerimize devam edeceğiz. Ne diyelim? Ne diyelim? Buradan kısaca bahsetmek gerekirse burası gerçekten çok güzeldi. İlk günler birazcık zorlandık ama biliyorduk tabii ki böyle olacağını ve kaç senedir yurt dışına çıkmıyoruz yani. Birden de böyle Tanzanya ile açınca insanlar da işte saatlerinize, küpelerinize dikkat edin falan deyince birazcık korktuk. Ama son gün artık aynı insanları gördüğümüzde sokakta selamlaşmaya başladık yani. Onlar bizden korkmaya başlamıştı. Yine pazarlık yapacaklar diye. Yani bu böyledir zaten. Heyecan yaşamak biraz böyle yanında diğer duyguları da getirecektir. O duyu organlarının böyle limitlerine ulaşacaktır, özellikle bilmediğin yerlere seyahat ederken. Biz onları şükürler olsun ki yaşadık yine bu gezimizde. Umuyoruz ki sizlere de bir kısmını geçirebilmişizdir. Biz birazdan uçuşa geçeceğiz. Ondan sonra... Şunu da söyleyelim, eğer gelmek isterseniz Zanzibar'a kesinlikle gelin. Tanzanya'yı görmeniz şart mı? Mikumi kısmına gidebilirsiniz tabii ki safari için. Evet. Ama Zanzibar'a gelin. Zanzibar evet, mükemmel kesinlikle. bir yer. Yani bir hafta gelip orada kafanızı dinlemeye çok güzel bir tatil yaparsınız. O plajları, o sahilleri de her yerde bulamazsınız eminim ki. Bu şekilde. Evet böyle. O zaman haftaya görüşürüz. Haftaya Türkiye'den görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Zaten siz bu videoyu izlediğinizde biz oradayız. Barbar Kona. Bye bye.